Herkese merhaba. Karavanımızın yapım aşamaları video serisinin ilk videosu ile karşınızdayım. Yaşadığımız süreçleri aşama aşama anlatmaya çalışacağım. Kendi karavanını yapmak isteyen arkadaşlar için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Karavanın imalatına başlamadan önce 6 ay kadar bir projelendirme sürecimiz oldu. Bu aşamada şaseyi hazır mı alalım yoksa kendimiz mi imal edelim diye iki seçeneğimiz vardı. Ancak karavanın sarsıntıya ve zorlu yol koşullarına karşı daha dayanıklı olması için özel bir tasarım üzerinde çalıştık. Ve bu projeyi yurt içinde ve yurt dışında marka ve tasarım olarak da tescil ettirdik. Bundan dolayı özel boyutlardaki kendi dizaynımız olan şaseyi kullanmaya karar verdik. Ancak kendi imal ettiğimiz bir şaseyi trafiğe çıkış belgesi yani O1 ya da O2 belgesi alamayacağımızdan dolayı Türk Standartları Enstitüsü tarafından yetkilendirilmiş bir firmaya kendi projemiz olan şaseyi imal ettirdik. İnternet sitemde O1 ve O2 belgesi hakkında kapsamlı bir yazı kalemi aldım. Yandaki bağlantıya tıklayarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Size öncelikle şase hakkında bilgi vermek istiyorum. Şasemizde Alco marka torsiyonlu frenli dingil kullandık. Dingilin bağlantı noktası genişliği 170 cm. Üst şasemizin boyutları ise 190 cm eninde ve 270 cm boyunda. Bu şaseyi 40x40 mm boyutlarında 1,5 mm et kalınlığında galvanizli demir profilden imal ettik. Şasenin dikey ve yatay profillerini konumlandırırken özellikle mobilya yerleşimine dikkate aldık. Teker genişliği için 71 cm aralık bıraktık. Biz 13 inç jant ölçüsünde lastik kullandık ancak bırakmış olduğumuz tekerlek aralığında 16 inç boyutuna kadar lastik kullanma imkanımız var. Karavanın dış gövdesine şeklini veren kavak kontraplak çıtaların ve mobilyaların montajını yapmadan önce kafes şeklinde konumlandırdığımız bir profil yapı inşa ettik. Bütün mobilya parçaları konumlandırılırken hem taban profillerinin üzerine denk gelmekte hem de üst iskelet ile sabitlenmekte. Mobilyalar ve iskelet birbirine kenetlenmiş olarak tasarlandığından ve alüminyum kompozit panel dış gövde ile de desteklendiğinden dolayı son derece sağlam bir yapı oluşturduk. Teker aralığı için bıraktığımız 71 santimetrelik bölgeye duvarları tam profillerin üzerine denk gelecek şekilde 70x70 santimetre boyutlarında bir duşakabin, duşakabinin tam karşısına ise mutfak tezgahı ve mutfak dolabını konumlandırdık. Video serimizin ilerleyen bölümlerinde daha detaylı anlatacağım konulara da yer vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de ağırlık merkezi ve yük dengesinin önemi. İlk olarak tekerleklerimizi gövdeden 15'er santim dışarıya doğru offsetli olarak tasarlamamıza dikkat çekmek istiyorum. Tekerlekleri karavanın ağırlık merkezinin dışına almamız bize mükemmel bir yol tutuşu sağladı. Peki yol tutuşunu sadece offsetli tekerlekler sayesinde mi elde ettik? Tabii ki hayır. Arkadaşlar karavanımızın iç yerleşimi fonksiyonel bir kullanım sağlamayı amaçlamakla birlikte özellikle yük dengelemesini de hesap ederek planlandı. Örneğin yatay eksende karşılıklı yerleşimi yapılan duşakabin ve mutfak grubu ağırlıkları birbirine eşit olarak tasarlandı. Boyuna eksende ise kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu formülüne göre karavanın çeki demirine etki etmesi gereken nominal yük hesap edilerek ağırlık merkezinin olması gereken nokta tespit edildi. Yaptığımız hesap sonucu çeki demirine 50 ila 70 kilogram arasında bir yük binmesi için karavanın ağırlık merkezini dingilden 25 santimetre öne konumlandırmamız gerektiğini tespit ettik. Buna göre de ağırlıklar yerleştirildi. Peki birçok farklı boyutta ve ağırlıktan oluşan malzemeler ile bileşke ağırlık merkezini nasıl bulduk?
Karavanımızın projelendirme aşamasında benim üzerinde uzun süre çalışarak oluşturduğum formüllü bir Excel çalışma kitabıyla tespit ettik arkadaşlar. Karavanın yapımında kullanacağımız profil, kontraplak, ankastre aygıtlar ve en ufak malzemelerin dahi ağırlıklarını gerek katalog bilgilerinden gerekse numuneleri ölçerek tespit ettiğimiz birim ağırlıkların bulunduğu bir malzeme kataloğu oluşturduk. Bu Excel çalışma kitabında yapmış olduğumuz analizlerde toplam ağırlığın 680 kilogram olacağını hesapladık. Test sürüşüne çıkmadan önce de kantarda yapmış olduğumuz ölçümde karavanın 685 kilogram olduğunu gördük. Yandaki bağlantıda karavanda ağırlık merkezinin tespit edilmesi ve ağırlık merkezinin önemi konulu yazılarıma ulaşabilirsiniz. Kendi karavanını yapmak isteyen izleyicilerimiz ağırlık merkezi tespiti için kullandığımız Excel kitapçığını da yine web sitem üzerinden indirebilirler. Biraz da karavanın boyutları hakkında bilgi vermek istiyorum. Şase üzerine monte ettiğimiz iskeletin yüksekliği 180 cm arkadaşlar. Ancak gövdenin eğimini de ilave ettiğimizde karavanın iç yüksekliği 190 cm boyutlarına ulaşmakta. Şase yerden yüksekliği 40 cm ve toplam dış yüksekliğimiz 240 cm'yi bulmakta. Yerden yüksekliğin 40 cm olması bize arazi şartlarında rahat bir sürüş imkanı sağlamakta. Şasenin boyu 270 santim olmasına rağmen kontraplak iskelet çıtalarla oval olarak dışa doğru taşma yaptığımızdan dolayı toplam uzunluğumuz 365 santimetreyi buluyor. Karavanın ok dahil toplam uzunluğu ise 4,5 metre. Karavanın genişliği dış kaplama dahil 198 santimetre ancak tekerlek offsetlerini de dahil ettiğimizde 230 santimetre enine ulaşıyoruz. Türkiye karayollarında 2,5 metre enine kadar trafiğe çıkmaya müsaade ediliyor. Karavanın tamamını önce SketchUp'ta 3 boyutlu olarak hazırladıktan sonra AutoCAD formatına dönüştürdük ve CNC tezgahında kesime hazır hale getirdik. Mobilya, ahşap iskelet, iç ve dış kaplama parçalarının tamamı, camlar, arka stoplar ve kapı, servis kapakları ve havalandırma bölmeleri tamamen CNC tezgahında kesildi. Bu noktaya kadar karavanın genel hatları ortaya çıkmış görünüyor ancak karavan tabii ki sadece şase, iskelet ve 2 tane tekerlekten ibaret değil. Maliyetin önemli bir kısmını da karavanın içinde kullanılacak donanımlar ve ankastre ürünler oluşturuyor. Aslında bütün yapım aşamalarının birbiriyle paralel ilerlemesi gerekiyor. Karavanın toplam alanı 7,2 metrekare. Bu alanı maksimum verimde kullanmak, ankastre ürünler için ayıracağınız alanları çok iyi hesap etmek gerekiyor. Yeri geldiğinde yarım santimetre bile büyük bir önem kazanıyor. Daha önceden kullanmayı planladığımız donanımların tamamını henüz parçaların imalatı başlamadan önce sipariş ettik. Ürünlerin hemen hemen hepsini online alışveriş siteleri üzerinden temin ettik ve 2 hafta gibi süre içinde bütün parçalarımız elimize ulaştı. Hatta sipariş ettiğimiz ürünlere göre projeyi tekrar revize ettiğimiz durumlar da oldu. Ürünler birer birer geldikçe bizim heyecanımız da artmaya başladı. Zaman zaman aksilikler de yaşadık tabii ki. Bazı gövde parçalarını birkaç sefer imal etmek zorunda kaldık. Bundan dolayı da planladığımız zamanlamada biraz gecikmeler oldu. Tabii bizden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı da gecikmelerimiz oldu. Örneğin güneş paneli tam 3 sefer kargoda kırıldı. Sağ olsun gönderici firma 3 sefer sorumluluğu üzerine aldı, ücretsiz değişim sağladı. CNC tezgahında kesimleri tamamlanan parçalarımız yavaş yavaş hazır olmaya başladı. Bizim yaptığımız çalışma aslında adeta bir yapboz parçalarını birleştirerek ortaya büyük bir oyuncak çıkartmaya benziyor. Şase ve iskelet üzerinde işimiz bittiğinde dış gövdeye ana şeklini veren kavak kontraplak yayları demir iskelete kilitleyerek sağlam bir yapı oluşturduk. Karavanın şase, iskelet, mobilya ve dış gövde kaplama parçalarının tamamı birbirine kenetlenmiş vaziyette. Bundan dolayı da son derece dayanıklı.
İskelette kullandığımız kavak kontraplak malzemenin et kalınlığı 27 mm. Taban döşemesinde ise 12 mm'lik marin kontraplak kullandık. Marin kontraplak suya karşı çok dayanıklı ve sağlam bir malzeme. Ancak kavağa göre daha ağır, daha dolgun ve daha sert bir malzeme olduğundan dolayı mobilya ve iskelet aksamının imalatında bu malzemeyi tercih etmedik. Marin kontraplakla yaptığımız montajlarda malzemenin çok yoğun ve sert olmasından dolayı vida atarken patlamalar meydana gelebiliyor. Ancak kavak kontraplakta böyle bir sıkıntı yaşanmıyor. Marin kontraplakta vida atımı esnasında patlamanın önüne geçmek için vida atmadan önce matkapla önceden delik açma işlemi yaptık. İskelet sisteminde olduğu gibi mobilyalarda da marin kontraplağa nazaran daha yumuşak, daha hafif ve esnemeye karşı daha dayanıklı olan kavak kontraplak kullandık. Kavak yapısı itibariyle marin kontraplaktan %30 daha hafif bir malzeme. Yumuşak olmasından dolayı özellikle ek yerlerinde ve iskelet parçalarını dış gövdeyle irtibatlandırdığımız noktalarda vida atmaya en uygun malzeme kavak kontraplak arkadaşlar. Ayrıca malzeme esnek olmasından dolayı da karavanın gövde ve mobilyasında sarsıntı anında esnemelerde parçaların birbirinden ayrılıp dağılmamasını sağlıyor. Ek yerlerinde mobilya ve dış gövdeyi iskeletle irtibatlandırdığımız noktalarda vidaları önce sıvı contaya bulayıp daha sonra montajını yaptık. Sıvı conta vida ve kontraplağı tamamen birbirine kenetliyor ve dağılma riskini de ortadan kaldırmış oluyor. Tabii tüm bu avantajların yanında kavak kontraplak suyu çok kolay emen bir yapıya sahip. Bundan dolayı da iskelet parçalarını en az 2 kat, mobilya parçalarını da 4 kat vernikledik. Özellikle banyo ya da mutfak tezgahında kavak kontraplak kullanmalı mıyım diye tereddüt eden arkadaşların kafasındaki soru işaretini gidermeye çalışayım. Gerek mutfak tezgahında gerekse duşta yaklaşık 1,5 senedir herhangi bir kabarma, şişme, yıpranma olmadı. Karavan kapı ve penceresi üreten bir firmadan kapı, mutfak çerçevesi ve banyo çerçevesini hazır aldık. Firma isteğe bağlı temperli cam montajı yapılmış olarak da satış yapıyor. Ancak biz burada ağırlığı düşündüğümüzden dolayı camları özellikle fiberglass tercih ettik. Ön cam ve arka camda da yine karartılmış fiberglass malzeme kullandık. Tabakanın kalan parçalarından da arka stoplarımızı kestik. Mobilyalar yerleştirildikten sonra karavanın iç duvarlarını 4 mm kavak kontraplakla kapladık. Karavanın iskeletini oluşturan 27 mm'lik çıtalardan dolayı duvar kalınlığımız da içten içe 27 mm arkadaşlar. Duvar içlerine de köpük malzeme ile izolasyon yaptık. Dış gövde kaplama malzemesi olarak da 5 mm eninde içinde izolasyon malzemesi bulunan iki tarafı alüminyum kaplı kompozit panel kullandık. Daha önce de bahsettiğim gibi bu kompozit paneller iskelet aksamına hem endüstriyel yapıştırıcı ile yapıştırıldığından hem de tutkallanmış vidalarla monte edildiğinden dolayı gövde dayanımını arttırmaya da yardımcı oluyor. Kompozit malzeme esnek bir malzeme. Karavanın dış gövde şeklini kolayca alabiliyor. Karavanın çamurlukları, servis kapakları ve kapısını yeşile boyamaya karar verdik. Akrilik sertleştiricili boya kullandık. Boya atacağımız yüzey temiz, pürüzsüz ve daha öncesinde elektrostatik boya ile boyanmış olduğundan astar uygulama işlemi yapmadık arkadaşlar. Boya yapacağımız parçalar çok fazla olmadığından dolayı kompresör ve tabanca ile boyamak için hiç uğraşmadık. Otoboya satan bir bayiden katalogdan beğendiğimiz rengi 3 adet gazlı sprey kutu şeklinde aldık. Yaz günü olduğu için boya da çok çabuk kuruyor. Biz de boya işlemini 5'er dakika aralıklarla 4 kat olarak uyguladık. En son pasta ve cila yaparak yüzeyde kalan pürüzleri de giderdik. Videomuzun sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda karavanın bitmiş halini ve iş tanıtımını da paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.